Hürmüz Boğazı'ndaki tek bir kıvılcım neden bizlerin market fişini 2 katına çıkarıyor? Üstüne para verseler almam denilen o günlerden petrolün 150-200 dolara koştuğu bu büyük krize nasıl geldik? Bugün petrolün sadece bir yakıt değil, dünyanın en büyük politik gücü olduğunu kanıtlayan o süreci adım adım birlikte analiz ediyoruz. 2020 yılını hatırlıyor musunuz? Dünyanın dört bir yanında sokaklar boşalmış, uçaklar yerde kalmış, kimse arabasına binmiyordu bile. O günlerde petrol piyasasında tarihte eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Petrol fiyatları vadeli piyasada eksiye düştü. Evet, yanlış duymadınız. Satıcılar ellerindeki petrolü birine devretmek için üstüne para vermeye razıydı. Aradan sadece 6 yıl geçti. Bugün 2026'nın Mart ayındayız ve manzara tamamen değişti. Dünyanın en kritik enerji damarı olan Hürmüz Boğazı, savaşın ve jeopolitik gerilimin tam merkezinde kaldı. Artık atılan her füze sadece cepheye değil, doğrudan cüzdanlarımıza vuruyor. Brent petrol 103 dolara dayandı. 150 belki de 200 dolar senaryoları masada. Peki nasıl oldu da 2020'de yeter ki al üstüne para vereyim denilen petrol 2026'da küresel ekonomik silaha dönüştü? Bu videoda pandeminin sessizliğinden 2026'nın savaş çığlıklarına uzanan bu sert dönüşümü ve bu dev dalgalanmanın Türkiye'deki ve Amerika'daki market rafına kadar nasıl ulaştığını adım adım analiz edeceğiz. Biraz filmi geri saralım. Pandemi dünyayı bir gecede durdurdu. Tüketim bıçak gibi kesildi ama petrol kuyuları, vanaları kapatılamıyordu. Üretilen petrolü koyacak depo kalmadı. Tankerler okyanusun ortasında yüzen dev ambarlara dönüştü. İşte o an tarihe negatif fiyat günü olarak geçti. Ama burada bir finansal okuryazarlık notu düşmekte fayda var. Eksiye düşen şey sokağımızdaki benzin değil, vadesi dolmak üzere olan petrol kontratlarıydı aslında. Yani o petrolü fiziksel olarak teslim alma yükümlülüğü olan yatırımcılar petrolü koyacak depoları olmadığı için bu yükten kurtulmak adına kontratı satmak için para ödediler. O dönemin kriz adı çok netti. Talep çöküşü. Sorun petrolün olmaması değil, kimsenin ona o an ihtiyaç duymamasıydı. Çünkü hepimiz evlerdeydik. Dünya tırnak içinde bir bolluk krizindeydi. Şimdi bugüne 2026 Mart'ına dönelim. Bu kez karşımızda bir virüs değil, jeopolitik bir fırtına var. Basra Körfezi'nin çıkış kapısı Hürmüz Boğazı, bölgedeki savaş ve karşılıklı misillemeler nedeniyle kilitlenme riskiyle karşı karşıya. Dünya petrol trafiğinin yaklaşık %20'si bu daracık boğazdan geçiyor. Buradaki risk sadece bir geminin geçememesi değil, artan sigorta maliyetleri, rotaların uzaması ve petrolün vaktinde ulaşamayacağı korkusu. Finans dünyası bu belirsizliği risk primi olarak fiyatlıyor haliyle. Brent petrol 103 dolara eşiğini test ediyor. Goldman Sachs ve JP Morgan gibi devler boğazın tamamen kapanması veya bölgedeki rafinelerin hedef alınması durumunda fiyatın 150 ya da 200 dolar bandına fırlayabileceği senaryolarının üzerinde çalışıyor. 2020'de sorun istemiyoruzdu. 2026'da sorun istiyoruz ama ulaşamıyoruz özetle. Bu iki dönemi yan yana koyduğumuzda karşımıza çıkan tablo şu. Krizin nedeni 2020'de biyolojik bir kriz, bir virüstü. 2026'da ise stratejik bir kriz. Savaş 2020'de fiyatları talep yokluğu yerin dibine sokmuştu. 2026'da arz güvenliği göklere çıkarıyor. 2020'de korkumuz fiyatların düşmesiydi ve ekonominin durmasıydı. Yani deflasyon. 2026'da ise korkumuz fiyatların fırlaması ama ekonominin büyümemesi, yani stagflasyon riski. 2020 bize petrolün ne kadar değersizleşebileceğini gösterdi. 2026 ise onun hala dünyanın en büyük politik gücü olduğunu kanıtlıyor. Peki Hürmüz Boğazı'ndaki bir gerilim neden bizim market fişimizi değiştirebilir ki bu kadar? Petrol sadece bir yakıt değil, ekonominin en temel girdisidir aslında.
Petrol pahalandığında lojistik maliyetleri artar. Plastik ve gübre gibi petrokimya ürünlerinin fiyatı yükselir. Fabrikaların enerji maliyeti katlanır. Biz buna maliyet enflasyonu diyoruz. Sadece benzin değil, tarladaki traktörün mazotu arttığı için domates, kamyonun lastiğindeki petrokimya maliyeti arttığı için de nakliye pahalanıyor. Yani siz harcamalarınızı kısıp talebi düşürseniz bile üretim maliyeti arttığı için fiyatlar düşmeyecektir. Petrol finansal piyasalarda sadece bir emtia değil, bir zincirleme reaksiyon tetikleyicisidir. Gelelim Türkiye'ye. Enerji ithal eden bir ülke olarak bu durum bizi iki koldan da vuruyor ne yazık ki. Petrol fiyatı dolar cinsinden arttığında, eğer dolar TL kuru da yerinde durmuyorsa, ki durmuyor, pompadaki fiyat çarpan etkisiyle ne yazık ki artar. Yerli petrol üretimi, Gabar gibi ve doğalgaz hamleleri bu şoku nebze yumuşatmaya çalışacaktır. Küresel Brent fiyatlarındaki her 10 dolarlık artış, cari açığımız ve enflasyonumuz üzerinden doğrudan baskı kurar. Kısacası Hürmüz'de yükselen dumanlar haftalar içinde Türkiye'deki ulaşımdan gıdaya her kalemden karşımıza çıkar. Gelin bir de madalyonun diğer yüzüne, yanısın ötesine, Amerika'ya bakalım. Dünyanın en büyük petrol üreticisi olsanız bile küresel piyasanın kuralları sizin için de geçerlidir. Amerika için mesele sadece bir enerji sorunu değil tabii ki. Bu bir siyasi beka meselesidir. Hürmüz'de sular ısındığında Teksas'taki kuyular tam kapasite çalışsa da Brent petrolün ateşi anında Washington'a sıçrar. Amerikan halkı için galon başına fiyat ekonominin sağlık karnesidir. İnsanlar buna bakar, buna fokuslanır. Enflasyon verilerinden önce halle başındaki benzinlikteki tabelaya bakarlar. Oradaki her 50 centlik artış hane halkı harcamalarının bıçak gibi kesilmesi, tüketici güveninin yerle bir olması ve mevcut yönetimin seçim sandığında ağır bir bedel ödemesi demektir. Yani Amerika için Hürmüz sadece bir su yolu değil, orta sınıfın refahı ile küresel jeopolitik stratejiler arasındaki o hassas dengedir. Kısacası Bafra Körfezi'ndeki en ufak bir dalgalanma Beyaz Saray'ın koridorlarında bir fırtınaya dönüşür. Yani toparlamak gerekirse 2020'nin bedava petrolünden 2026'nın 150 dolarlık, 200 dolarlık senaryolarına uzanan bu yolculuk bize küresel sistemin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Petrol artık sadece bir enerji kaynağı değil, jeopolitik, lojistik ve finansın tam kesişim noktasıdır. Sorum sizlere, buraya kadar izlediyseniz videoyu, sizce petrol fiyatlarındaki bu tırmanış hayatınızda en çok hangi harcama kalemini vurur? Ulaşım mı, gıda mı yoksa genel hayat pahalılığı mı? Amerika'daysanız Amerika'ya göre, Türkiye'deyseniz Türkiye'ye göre yorum atabilirsiniz. Yorumlarda tartışmak isterim. Mutlaka cevap veriyor olacağım. Bu tarz analizlerin devamı için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki